Eleusis, Yunanistan'da, Atina'nın yaklaşık 20 kilometre batısında Saronik körfezine yakın bir yerleşimde bulunur. Antik dünyada Eleusis, küçük bir kasaba gibi görünmesine rağmen 1000 yılı aşkın süre boyunca Akdeniz'in en gizli ve en etkili kutsal merkezlerinden biri olmuştur. Eleusis gizemleri yaklaşık milattan önce 1600'den milattan sonra 4. yüzyıla kadar kesintisiz şekilde uygulanmıştır. Bu süre neredeyse 2000 yıl boyunca aynı sırrın korunması anlamına gelir. İnsanlar savaşı anlattı ama Eleusis'i anlatmadı. Eleusis bir tapınaktan çok daha fazlasıdır. Burası ölüm korkusunun yeniden şekillendirildiği bir merkezdir. Eleusis'e gelen herkes şunu söylerdi: buraya giren artık ölümü eskisi gibi görmez. Ancak bu deneyimi yaşayanlar yaşadıklarını asla anlatamazdı. Çünkü Eleusis'te sessizlik inancın bir parçasıydı. Ritüelleri ifşa edenlerin cezası ölümdü. Ölüm ve yeniden doğuşun sahnesi. Eleusis ritüelleri Demeter ve kızı Persefone mitine dayanır. Bu mite göre Persefone yer altına iner, Demeter yas tutar, dünya kurur, sonra Persefone geri döner ve hayat yeniden başlar. Bu anlatı mevsim döngüsünün ama aynı zamanda insan hayatının sembolüdür. Ritüeller neden gizliydi? Eleusis'te sır saklamak inancın kendisiydi. Çünkü görülen şey kelimelere dökülemezdi. Deneyim anlatılınca gücünü kaybederdi. Sır sadece yaşayanın içinde kalmalıydı. Bu nedenle ritüeller yazıya dökülmedi. Bilinci değiştiren içecek, Kaikeon ritüeller sırasında içilen Kaikeon adlı içeceğin sadece su ve arpadan ibaret olmadığı düşünülmektedir. Modern araştırmalar, bu içeceğin bilinç değiştirici maddeler, hatta ergot mantarı türevleri içermiş olabileceğini öne sürer. Bu da Eleusis deneyiminin biyokimyasal bir temeli olabileceğini düşündürür. Gören ama konuşamayanlar. Ritüellere katılanlar arasında köleler, kadınlar, yabancılar yer alabilirdi. Bu, antik dünyada eşitliğin nadir örneklerinden biridir. Katılımcılar ritüel sonrası aydınlanmış kabul edilirdi. Ama ne gördüklerini anlatmaları yasaktı. Telesterion, ritüelin kalbi, Eleusis'teki ana yapı telesteriondur. Bu yapı binlerce kişiyi alabilecek büyüklüktedir. Kapalı mekanda toplu ritüel için tasarlanmıştır. Işık, ses ve hareketin bilinçli kullanımına uygundur. Telesterion, antik dünyanın en erken ritüel mimarisi örneklerinden biridir. Ölüm korkusu gerçekten ortadan kalkıyor muydu? Antik yazarlar, Eleusis'ten çıkan insanların daha huzurlu, ölümden daha az korkan bireyler haline geldiğini yazar. Bu, Eleusis'in amacının korkutmak değil, rahatlatmak olduğunu gösterir. Bilim ve arkeoloji ne diyor? Eleusis, psikolojik dönüşüm merkezidir. Ritüeller, mit, tiyatro, müzik ve kimyanın birleşimidir. Antik dünyanın en uzun süreli gizli organizasyonudur. Ancak hala bilinmeyenler vardır. Ritüelin tam içeriği neydi? Görülen şey neydi? Deneyim neden kelimelere dökülemiyordu? Hala cevapsız kalan sorular. 2000 yıl boyunca sır nasıl korundu? Aynı deneyimi yaşayanlar neden benzer duygular tarif etti? Bu ritüeller neden Hristiyanlık tarafından yasaklandı? Eleusis'in gücü belki de cevapsız kalmasındadır. Dünyanın sırlarını merak ediyorsan Harikalar ve Sırlara abone ol. Çünkü sıradaki taşlar çok daha eskidir.